Bir insanı ne kadar çok seviyorsan o kadar çok da zaten nefret ediyorsun. Yani aşırı sevmek aşırı nefrete getiriyor. Ne yazık ki böyle. Gelecek beklentileri olmadığı için de boşanan var. Yani diyor ki bir şey olmaz bundan diyor. Evet, kadın hakları her zaman tabii savunulsun. Vaki. Ama şöyle bir şey de var. Özellikle taciz davalarında bir sıkıntı var. Mesela kadının tek beyanının yeterli olması. Yani ben müvekkilimi getirdiğim zaman, konuştuğu zaman kimin doğru, kimin yalan söylediğini anında anlıyorlar. Dayak olaylarında çok oluyor. Bakın mesela kolunu sıkıyor, iz kalmıyor. Kalmadı. Kalmadı, o zaman kadının beyanının esas olması gerekir. İşte bu Esas sıkıntılı mı? işte. Tabii ki esas. Ben de kesinlikle kadının haklarından yanayım ama bir yıl evli kalan birisinin de ömür boyu o adamı sömürüp git para kazan, çalış yani. Peki hakim mesela bazen diyor mu mesela avukata, ya öyle şey mi olur diyordur yani. Diyor. Biz de evet olur diyoruz. Bir şekilde bana ekran görüntülerini getir, ben kazanırım. Tamam, ispatladın, kazandın, ne oluyor? Siz barolar bunu yapın. Yani ben söyleyeyim buradan. Söyleyin. Söyleyin hocam. Efendim merhaba, bir uzman görüşü programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili partnerim Profesör Doktor Oytun Erbaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Ve benim can arkadaşım, can dostum Avukat Hazal Karaoğlan bugünkü konuğumuz. Hazal'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. İlk kez tanıştınız değil mi hocam? İlk kez tanıştım ama takip ediyorum hocamızı. Evet. Nasılsınız efendim? Esasında insanların yani çoğu aynıdır esasında. Biz tabii çok ona değerler yüklüyoruz ama aslında hepimiz genel olarak davranış paternimiz olsun. Çok yakın birbirine. Yani insanlar mesela ona çok büyük bir yanılgı var. Mesela diyor ki işte çok farklı bir insan, işte çok marjinal. Tabii ki öyle şeyler var tabii ama genel olarak insanların sevdikleri, yedikleri içtiklere baktığı zaman hani mesela şimdi Türk toplumunda aynı kültürle büyüyüp mesela pilavı sevmeyen yoktur. Ya da işte mesela nerede büyürseniz büyüyün mesela sarmayı, mesela zeytinyağlı Tabii. bir sarma yemeğini değil mi? Evet. Sevmeyen yoktur. Ya da kavurmayı mesela zaten kültürümüzde var, işte kurban kesilmiş, kavurma yapılmış. Yani şunu söylüyorum, aynı kültürde, aynı coğrafyada yetişmiş insanlar aynı şeyleri seviyorlar. Doğru. Aynı şeyleri nefret ediyorlar. Yani esasında ortalamayız deyip ben konuya böyle şey yapmak istemiyorum. Yani sen bir şey söyledin ya. Şimdi bugün Peki. Hazal geldiğimde ilk önce şunu sordum Hazal Hanım'a. Dedim ki hangi işle uğraşıyorsunuz? Dedi, avukatım dedim. Ne yapıyorsun? Dedi, ben daha çok boşanma avukatıyım dedim. Tabii ben de böyle biraz ilişkileri sevdiğim için Hazal şöyle anlatayım. Ben yıllar önce tıp fakültesinden sonra ben yaptığım ihtisas dolayısıyla oksitosinle ilgilenmeye başladım. Oksitosin işte yok bağlanma hormonu, işte love hormonu diyor, sevgi hormonu. Evet. Sonra 2015'te bana biri dedi ki 14 Şubat Sevgililer Günü'ydü. Dedi ki hocam dedi gel şey anlat. Sen şey hani biliyorsun işte ilişki, sevgi, işte bağlanma falan filan. Ben bir işe girdim böyle. Yani bu 2015 14 Şubat'ta bu ilişkiyle başlayan serüven 2026'ya kadar devam etti. 11 yıldan beri bu şey. Yani beni bu işe sokan senin esasında sonlandırdığın şeydir. Ve çok ilginç bir şey ben sana söyleyeyim. Bir insanı ne kadar çok seviyorsan o kadar çok da esasında nefret ediyorsun. Yani aşırı sevmek aşırı nefreti getiriyor. Ne yazık ki böyle. O nedenle ben her zaman aşırı aşklardan, aşırı sevgilerden korkmuşumdur. Mesela partnerlerim beni çok seviyorsa şunu düşünmüşümdür. Evet şimdi çok seviyor ama gelecekte de en nefretli ben olacağım. Yani ben hep şunu demeyi isterdim. Beni çok seviyorsun, şimdi iyi ama gelecekte en çok benden nefret edeceksin diye. Evet, şimdi seni dinleyelim. Sen boşanma avukatısın. Ben önce kendim şeyler sorayım. Tabii. Merak ettiklerim ya da insanların bana şimdi sordukları. Her gittiğim yere bana şunu soruyorlar. Boşanmalar evet arttı. İşte İstanbul'da %50, işte Anadolu'da bazı yerinde %30 neyse işte. Sen ne diyorsun? Sen çünkü bayağı uzun avukatsın değil mi? Yani sen 35 senelik falan... Yani 97 mezunuyum. Yani evet yani 30 senelik diyebiliriz kafadan. Evet. 30 senelik tecrübem var. Boşanmalar arttı. Sana şunu soralım. Boşanmalar arttı. Boşanma stilleri de değişti. Nefretle boşanmalar da arttı. Ne diyorsun sen? Anlat biraz. Çekişmeli diyoruz biz ona tabii ki. Boşanmanın sonuçları konusunda mutabık olunmuyorsa, eğer tek bir konuda bile anlaşma yoksa o zaman çekişmeli boşanmaya giriyor. O tabii biraz uzun sürüyor ama anlaşmalı boşanma diye bir boşanma türü de var. En az bir yıl evli kalınmış olması gerek onun yapılabilmesi için. Bir yıldan sonra taraflar anlaşarak da boşanabiliyorlar. Ama çekişmeli boşanmada dediğiniz gibi nefrete dönüyor. Yani ben şuna benzetiyorum, aslında bir trafik
kazasına uğramak gibi bir hasara uğruyorsun. Sonra o hasarın bedelini karşı taraftan istiyorsun gibi maddi manevi tazminat. Bir de şöyle bir şey var yani şimdi esasında dövüş kavganın kazananı olmuyor. Şimdi mesela bunu 100.000 defa söyleyeyim buradan. Yani savaşta kazanan olmaz. İki taraf da Evet. zarar görür. Doğru. Bunu söylüyorsun. Mesela boşanmalarda her iki taraf zarar görüyor. Doğru. Esasında boşanmamak daha iyi. Değil. Çünkü tekneye giderken denizde su almaya başlıyor. İşte ben buna katılmıyorum. Ben sizin gibi düşünmüyorum ve zarar veriyor. Peki yeni bulduğu biri mutluluk getirecek mi? Yeni birini bulmak zorunda değil. Peki bulmadığı zaman iyi olacak mı? Evet, iyi olacak. Şimdi ben Çünkü eziyet çekiyor, sürekli dayak yiyor, hakarete uğruyor, para vermiyor adam. Peki şöyle bir şey yapalım. Evet dayak kötü. Yani bir insanın canına ve beden bütünlüğüne saygı göstermesi gerekiyor. Kesinlikle. Tamam ona varım. Evet gerçekten dayak varsa boşanma olsun. Bu net. Hakaret. Ama tamam. Gelelim hakarete. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim. Şimdi Türkiye'de yaşlı bakımı çok az. Ve Türkiye'de boşandığınız zaman bir risk alıyorsunuz. Yalnız ölmek. Yo, başkasını bulabilir. Bak, ama yoktu. Hani. Hayır, bulmayacak diye bir şey yok. Hayır. Bulmaya da bilir dedim. Şimdi bak ben sana şunu istatistik kafamda söyleyebilirim. Esasen insanlar boşandığı zaman büyük bir risk alıyorlar. Tamam, o riski almaya değer ama. Tamam. Çünkü öbür türlü hasta olacak Ha, ve ölecek. Ben şu yönden bakayım. Hani şunu şöyle. Ben iki yönden bakayım. Hani hem Tamam. iyi yönden Tabii, bakayım tabii. hem kötü yönden bakayım. Tamam. Şimdi bana göre evet insanların gerçekten de sorunlu giden bir evliliklerinde yani akıl sağlığı bozulacak Evet. gerçekten de. Çünkü aşırı stres damar sertliği yapacak. Kesinlikle. Alzheimer yapıyor. Bir de ben şunu söylerim. Biz erkekler oturduğu zaman şu cümle geçer. Evdeki huzursuzluk hiçbir yere benzemez diye bir laf vardı. Yani evdeki huzursuzluk iş yerine benzemez, sokağa benzemez. Çünkü evde huzursuzluk olduğu zaman ben deneyimlerimi söyleyeyim. Şimdi çevremde gerçekten tanıdığım insanlar var. Boşanan. Hani akademisyen de var. İşte akademisyen olmayan insanlar da var. İşte çok böyle bir konuştuğum insan şunu diyor yani. Yani boşandığı anda herkes şu lafı söylüyor. Ne isterse veririm hani. Yeter ki boşanalım. şeklinde. kadar mı ya? Öyle, o kadar. Yani mesela ben çok böyle aşk evlilikleri biliyorum. Tabii çok. Ya o kadar çok birbirini severek Sonra? evlendiler. Pembe aşklar, hayaller işte birisi şeydi onun adı Beyaz Atlı Çok Prens'ti. var. Ama en sona geldiğinde ki evlilikleri de çok iyiydi. Ama en sona geldiğinde şöyle oldu. Ya Oytun gerçekten ne isterse vereceğim. Yeter ki boşanalım şeklinde. Ya insanlar bu haddeye nasıl geliyor sence? Şöyle, şimdi evlilik devam ederken insanlar eğer devam ettirme niyetindelerse sorunları etrafa çaktırmıyorlar bir kere. Rol yapıyorlar yani. Bunu mesela pek çok gelen kişi söylüyor. Kimseye söylemedim, dedikodumuz olacak, sonra o eve dönmek zorundayım gibi. Ama mesela en son gelen bir olayda adam zaten 5 yıldır ortada yok. Başka yerde kalıp arada bir geliyor. Kadın illa hayır boşanmayacağım diye diretiyor. Neden? Bırakmıyor ki, yani sözde o aslında bilinçaltında sanırım kocası var zannediyor ama aslında yok. En son artık adam davayı açınca mecburen mesela bana geldi. Yani şöyle ben yani Hazal'ın deneyiminden şunu anlıyorum. İnsanlar esasında bizim gördüğümüz gibi Instagram'da mutlu gibi davranıyor. Evet. Gibi davran. Tabii Evet, tabii. ama esasında iç taraf elmanın içi çürümüş oluyor esasında. Çok rezalet. Biz demek ki şöyle belki de güzel bir noktaya değindi Hazal. Biz insanları mutlu zannediyoruz. Evet. Hani diyoruz ki ya bunlar mutlu evlendi. Mutlu evlilikleri var. Esasında mutlu evlilikleri yok. Yani esasında evlilikleri mutlu olmadığı için zaten bitiyor. Kesinlikle. Demek ki o zaman bu gördüğümüz tablolara biz inanmamamız lazım. Yani %80 Ya bu Instagram'daki bu güzel yemekler, Hikaye. ondan sonra işte güzel Love tatiller, story'ler. love saçma story'ler. sapan, onları zaten Peki ben şey çoğuna gördün mü? inanmıyorum. Şöyle bir şey gördün mü? Hani 14 Şubat'ta işte güller, papatyalar alınan evlilikleri bitiyor mu? Tabii ki bitiyor. Ya tabii ki bitiyor. Esas onlar bitiyor Onlar zaten. bitiyor değil mi? Çünkü tamamen ya insanları ben şöyle gözlemliyorum o tarz olaylarda sanki o olur duygu olmadan o şekli şeyi verip sanki gerçekten o duyguya girecekmiş gibi. Aslında o duygu yok. Zaten eğer o duygu o boyuttaysa sen onu o kadar ifşa etmezsin ki. Aşk yok yani. Benim gözlemlediğim o şekilde. Şimdi Siz ne diyorsunuz? ya şöyle. Ters psikoloji gibi. Hazal yine burada. Ya ben her zaman derim deneyim, tecrübe, bilme göt attırır diye. Doğru. Ama gerçekten öyle. Yani bizim hayatımızda öyle oluyor. Şimdi mesela ben ne kadar kitap okursam okuyayım. Bazı şeyler bir kulağınızdan gelen bir kulağınızdan çıkıyor. Ama bir hastada başınıza geldiği zaman Evet. asla unutmuyorsun. Tabii şimdi biz birazcık
şeyiz mesela bu konuda hani mektepli ile alaylı gibi oluyor esasında. Evet. Hepsi lazım ama gerçekten de alaylı olmak da çok şey. Yani mesela siz evet mekteplisiniz, hukukçusunuz ama alaylı olarak da görüyorsunuz. Yani şöyle çok güzel bir şey var. Bir şeyde gösteriş var da orada bir aşağılık ve eziklik var demek. Evet. Yani siz bir şeyi kapatmak için bunu Aynen. yapıyorsunuz. Mesela bu şeycilerde olabiliyor mesela. Bu araştırmalar yapılmış. Aşırı bağış yapan insanlar da bu gözükmüş mesela. Aşırı bağış yapıyor. Bakıyorsunuz esasında o bağışı esasında Zaten- bir şeyi kapatmak için yapıyor. Bu ki bunu böyle araştıran insanlar var. Ya da işte Evet. çok gül alınıyor. Esasında orada gül alınması için iyi gitmeyen şeyler var. Hatta insanlara bakmışlar. Hani en çok kadınların yakaladığı erkekleri Tabii. aldatmada hiç yapmadığı davranışlar Evet, yapmak. %100 doğru. Eve böyle bir gelmeler, gitmeler, hanıma Tamamen iltifatlar değil mi? doğru. Gülle. Yani Kendini ortaya koyuyor yani aslında. seni beklemedik bir zamanda birden böyle işte takılar, işte güller varsa bir Tabii. değil mi? Ne benim oldu bir bu adama dosyamda diyorlar mesela ya. benim müvekkilim şüpheleniyordu kocasının kendisini aldattığından. Sahte bir hesap açıp kocasıyla yazıştı. Sonra randevu verdi oraya ve adam böyle bir gülle geldi. Ne diyorsun? Fotoğraflarını Eyvah. Biz onu boşanma dosyasında kullandık yazışmalarla Hocam birlikte erkekler mesela. niçin aldatmaktan vazgeçmiyor? Ya şimdi şöyle bir şey var. Şimdi aldatmada bir laf var şimdi. Aldatma bir yol kazasıdır. Yani bilimsel olarak böyle. Ve yapılan çalışmalarda insanlar gerçekten de eşlerini aldatıyor. Bu 2000'li yıllara kadar erkekler daha çok aldatırken 2000'li yıllardan sonra kadınlar daha çok aldatmış bütün dünyada. Yani hadi biz 50-50 diyelim. Yani Bana gelen dosyalarda kadın pek yok. şöyle. Ya bana gelmemiş Çünkü olabilir kadınlar tabii pek ki. yakalanmıyor Evet. aldatmada. Sizden ondan. Doğru. Kadınlar aldatıyor esasında ve yakalanmıyor. Erkekler yakalandığı için ve boşanma davalarında esasında erkeklerin ön plana çıkması sebebi yakalandığı için. WhatsApp Yakalandıkları yazışmaları, resimler, hediye faturaları, otel kayıtları o kadar En kolay çok ispatlıyoruz erkekler ki. nasıl yakalanıyor onu öğretelim İşte ki bunlar. millet yakalanmış. falan. Otel kayıtları, alışveriş kredi kartı ekstrelerindeki mesela karısını almış, o kadına da almış mesela çift ya da geliyor Erkekler falan. bunu yapıyor ya. Yapıyor. Ya bu hatayı mesela çift alma hastalığı var. Bu bazı ünlülerde Saçma oldu. sapan bir Değil mi? şey. Medyaya da yansıdı. Değil mi? Herhalde vicdan azabı çekiyor. Onu alıyorsa onu da alayım Yok bari şimdi şöyle, diyor. şöyle. Erkekler bir şey alıyor, zaman kaybetmek istemiyor. Çünkü şöyle bir şey var erkek beyni basit işler. Evet. Hani Düz bir tane buldum ya güzel bir şey buldum. Bir tanesi beğendi ya öbürsü aslında en büyük hata. Gittim birinde başka bir şey al. Yani bu o zaman buradan şunu öğretmek Bir de lazım. kendi kredi kartıyla alması. Değil mi yani? Ekstreler otomatik geliyor boşanma davalarında. WhatsApp yazışmaları, otel kayıtları anında geliyor bunlar ya. Yani ben inanamıyorum, aynı odada kalmış. Mesela geldi otel kayıtları. Hayır diyordu karşı tarafın avukatı, ispatlanmış oldu. Peki aldatmayı ispatlamak boşanmayı kolaylaştırıyor mu? Bir, iki Tabii. nafakayı arttırıyor mu? Hem tazminatı arttırıyor. Ha, Nafakayı da tabii ki nafaka şöyle kusura dayalı olduğu için, adam daha kusurlu olduğu ispatlandığı için tabii nafakayı da arttırır. Tazminat da artıyor. Tabii tazminatı da arttırıyor kesinlikle. Siz o zaman sayalım otel kayıtlarını alıyorsunuz. Evet, istiyoruz. Hakim getirtiyor Hakim onları. getirtiyor. WhatsApp yazışmaları, Messenger yazışmaları. WhatsApp yazışmanı geriye dönük alıyorsunuz. WhatsApp yazışmalarında biz ekran görüntüleri, adamlar mesela ortalık yerde telefonu bıraktıklarında biz diyoruz ki ekran görüntülerini al eğer şifresi yoksa telefonun. Peki WhatsApp'tan talep ediyor musunuz böyle bir şey? Hayır, WhatsApp'tan gelmiyor ne Gelmiyor. yazık ki. Sizin çekmeniz gerekiyor. Onların çekip bize ekran görüntülerini getirmeleri gerekiyor. Bu KVK'ya aykırılık, yani kişisel verileri kanuna aykırılık teşkil etmiyor boşanmalarda. Çünkü karı koca, yani ispat edilmesi gerekiyor kusuru. Yani bir karı koca da senin gece akşam uyurken yüzünü gösterip telefonu açıp O artık olmaz yani. O özel hayatın şeyi. Yani onun ekran şeyini diyorsunuz. tabii nasıl Face açacak? ID Nasıl açacak? yaptıysa. Yani bir şekilde Ya da biz onu parmağını sorgulamıyoruz. getirip- Açıkçası Oytun hocam, biz diyoruz ki bir şekilde bana ekran görüntülerini getir, ben kazanırım. Tamam, ispatladın, kazandın, ne oluyor? Maddi ve manevi tazminat hakkı var. Maddi tazminat geleceğe yönelik kayıpları. Yani mevcut ve beklenen menfaatlerinin ihlal edilmiş olması. Mesela adam bana dedi ki işten çık, çalışma, ben sana bakarım. Ya da çık, benim muhasebecim ol dedi. Öyle çok davamız oluyor mesela. Sonra bakıyor ki adam aldatmış. Davayı açtığı anda bunu işten atıyor. Hem de kodu çok düşük bir şey göstererek, böyle saçma sapan tazminat alamasın diye anında işten atıyor davayı açınca. Öyle bir durumda biz bunu söylediğimizde beklenen menfaatleri zedelendiği için tazminata hak kazanır kadın.
Bir de şöyle bir şey var, onu da size soralım. Hani bu bizde hep efsane olarak geziniyor ama siz şimdi evli olduğunuz hanımefendiye bir hayat kalitesi sağlıyorsunuz. Evet, doğru. Değil mi? İşte diyelim ki siz 100 bin liralık evde oturtturuyorsunuz. İşte bahçıvanınız var mesela. Saçma sapan şeyler söylerim mesela. Siz o boşanma olurken, tazminat alırken bu göz önünde bulunduruluyor mu? Kesinlikle bulunduruluyor. Ekonomik, o evlilikteki sürdürdüğü ekonomik standarta çok bakılıyor. Çünkü eğer o adam onu yapmasaydı o şekilde yaşamaya devam edecekti o kadın. Yani ama bahçıvan da hesaba yazılıyor mu? yazılır. Lüks bir hayat yaşıyordu. Adamın maddi durumu çok iyi. Fabrikatör birisinin vereceği tazminatla bir işçinin vereceği tazminat tabii ki aynı değil ama yine de sebepsiz zenginleşmeye mahal vermeyecek şekilde olması gerek bunun. Yani o zararı tazmine yönelik oluyor tazminat. Peki burada o tazminatı alırken kanıtlama gerekiyor değil mi? Tabii Bu ki. kanıtları siz mi topluyorsunuz? Biz müvekkile bunları söylüyoruz. Ayrıca hakime de söylüyoruz bunları getir diye. İşte aldatma olabilir, dayak olabilir. O zaman darp raporu zaten. Evet. Hakaret, şahitler çok önemli boşanmada şahitler. Genellikle en yakın arkadaşlar, akrabalar, kız kardeş, erkek kardeş, komşular. Bunlar çok önemli. Başka türlü ben ispat edemem çünkü. Şahit en önemli tanıklardan. Peki şey ne diyorsun? Mesela şimdi evet hani darp doğru. Ondan sonra evet. Peki cinsel zorlama darpa giriyor mu mesela? Cinsel tacizi yani cinsel şiddeti ispatlaması çok zor. Evet. Ama bunu beyan ediyoruz biz Beyan genellikle. ediyorsunuz. Tabii mesela benim en son gelen bir dosyada avukat olduğum için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İnsanlar çekiniyorlar ama kafasına koymuş sevgilisi var üst katta zengin bir kadın onunla evlenecek planını da yapmış. Kadını da boşayacak. Kadının babası uyuşturucudan içeri girdi diye bunu bahane ediyor. Oysa ki boşanma sebebi bu değil. Gayet iyi gidiyordu evlilikleri ve kızları var. Ayrılacağı halde son gün zorla kadınla birlikte olmuş. Mesela ağlayarak geldi bana bunu müvekkilim anlatıyor ama sevgilisi varken psikopat birisi yani. Ama Biz bunu ispatlayamıyor. yazdık. Ama nasıl ispatlayabiliriz ki? Ama biz bunu beyan ediyoruz hakime. Sonuçta adamın nasıl bir karakter olduğunu anlasın diye. Ben bunu uydurmam. Zaten hakimler bakın aşırı tecrübeliler bu konuda. Yani ben müvekkilimi getirdiğim zaman, konuştuğu zaman kimin doğru, kimin yalan söylediğini anında anlıyorlar. Ama böyle bir şey var gerçekten. Mesela aynı şey bazen kadınlarda oluyor. Mesela insana ayrılacakken son bir hatıra oluyor. Kadınlarda hiç öyle bir şey. Ha kadınlar da var. Ben biliyorum Kadınlar da var, Orçun hocam. kadınlar da Kadınlar var. bana göre çok daha duygusal. Ben Ya şöyle öyle şöyle gözlem. yok yeni nesil bu siz Z kuşağını biraz Ben, bilmiyorsunuz. benden öyle Bu- müvekkil o tarz yok. Ya hani biz pek. yani şöyle anlatılanlar Siz daha biz iyi de tabii bilirsiniz. tecrübe sabit. Yani bir kadın ayrılmadan önce mutlaka son bir beraberlik yaşanır. Tabii bu travmatik değil tabii. Hani bu şöyle bir şeydir hani. Eğer o kişiden nefret ediyorsa, etmiyorsa niye boşanıyor o zaman? Şöyle kadınlar boşanmada şöyle bir şey de yapıyorlar bazen hani erkekler de var tabii de gelecek beklentileri olmadığı için de boşanan var. Yani diyor ki bir şey olmaz bundan diyor. Bilemiyorum. Yani o da hani Sizin şimdi bakış açınız. evet, hayır, yani biz- sizin söylediğiniz şeye ben denk gelmedim. ya tamam hani siz ama geleceksiniz yani onu söyleyeyim sana. Hani geleceksiniz. Hiç Çünkü bilmiyorum. hiç böyle erken boşanma gördünüz mü? 21-22 yaş boşanma gördünüz mü? Ya benim sadece bir hamileyken boşadığım birisi Evet. vardı. Onda da gerçekten adam baştan aşağı kusurluydu yani. Artık Ya erkekler ama- de nafaka alıyor biliyor musunuz? Ama mağdur erkekler var. Ya şöyle şimdi gibi mesela mesela? şimdi isim vermeyeceğim. Tabii ki dün katıldığım bir boşanma davasında erkeğin avukatıyım. Erkeğin avukatı olduğum da oluyor tabii Mağdur ki. erkek mi? Mağdur Mağdur erkek. erkek mi? Anlat bize. Kesinlikle mağdur. Çünkü neden? 5 yıldır kadın çocuğunu alıp evi terk etmiş. Boşanma davası açmıyor ama adamın imkanlarından faydalanmaya devam ediyor. Yeşil pasaportunu kullanıyor. Giysi yardımını alıyor. Arabayı alıp gitmiş, evdeki bütün eşyaları da alıp gitmiş. Adam bir ümit döner diye bekliyor ve başka bir hayat kuramıyor kendisine. Beni de senin programında gördükten sonra seni de çok takip eden birisi isim vermeyeceğim tabii ki. Devam eden dosya. Geldi ben şok yani 5 yıl bekliyor ya 5 yıl beklenir mi? Ve hiçbir iletişimi yok çocuğuyla da görüştürmüyorlar Enteresan. kendisini. Bak böyleleri de Bu var. mantık ilişkisi bu. Mantık evli değil bu. Mantık ilişki. Mantık evlilik Belki sürdürmesi. gelirse diye. Sonra Allah açtık biz Allah. davayı. Bu sefer onlar karşı dava açtılar ve uydurma sebeplerle bizi suçlayıp tazminat almaya Kadın başka çalışıyorlar. biriyle mi birlikte? Değil.
Değil, öyle bir şey yok dosyada, sadece terk etmiş. Peki gitmiş. nafaka alıyor mu? Hayır, beyefendi? almıyor. Hayır, ikisi de çalıştığı için almıyor. Çocuklar eşit. Almaz. Yani Reha Muhtar biliyorsun, ona da O dosya kapandı. evet o dosya Allah kapandı. rahmet Sabır eylesin. diliyorum ailesine. Reha Muhtar nafaka aldı Deniz Uğur'dan. şimdi alıyor erkekler ama çok atipik bir olay bu. Genellikle Türk erkekleri böyle bir şeyi kendilerine Bir de o yakıştırmıyorlar. şey hani bu bir tane şimdi değil mi? Son bir karar oldu. Ha, değil süresiz mi? nafaka. Evet, süresiz nafaka değil mi? O evet, doğru. O ne olacak o? Şimdi mesela eskiden nasıldı? Şimdi nasıl olacak? Aslında eskiden de hakimin takdir yetkisi vardı ama pek kullanmıyorlardı. Mesela 1 yıl evli kalan bir kadın süresiz nafaka alabiliyordu ki Nafaka evlenince bitiyor değil mi bir kere? Yani eğer Ha, eşler evet. evlenince, mesela Eşler- kadın boşandı, Evet. sonra biriyle evlendi, bitiyor nafaka. tabii biter. Çalışmaya başlayınca da biter. Evet. Kadın çalışmaya başlayınca da biter ama kadının bu nafakayı, yani erkeğin bunu kaldırtması için ayrı bir nafakanın kaldırılması davası Ama açması şimdi gerekiyor. çalışmasa bile ya da evlenmese bile, diyelim ki bir sene evli kalmışlar. Eskiden süresiz olabiliyordu. evet, şimdi, şimdi- artık belirli süreyle Ne kadar kısıtlandı. mesela? Yeni yasaya tam bakmadım ben ama sınırlandırdı. Mesela 30 yıl evli kalan bir kadının ömür boyu nafaka alması mantıklı, eğer adam kusurluysa ve boşandıysa. O yaştan sonra kadın ne yapsın yani? Ama tutup da 2 yıl 3 yıl evli kalmış, öyle bir dosyam da olmuştu. İspat edemedik biz adamın kusurlu olduğunu, çünkü temizlikçiye para vermişti kadın ve kendi lehine şahit olarak dinletmişti. Bir de böyle şeyler var. Evet, ve benim müvekkilim hem aldatıldı hem de üstüne üstlük para ödemek zorunda kalmıştı. Çok hakkaniyetsiz bir durumdu. O yüzden şimdi bana kızacaklar ama, çünkü kadın dernekleri falan, tamam ben de kesinlikle kadının haklarından yanayım ama 1 yıl evli kalan birisinin de ömür boyu o adamı sömürüp git para kazan, çalış yani. Kadının istihdamını da engelleyen bir düzenleme. Şimdi şöyle, bir toplumda bir değişme var şöyle. Evet, kadın hakları her zaman tabii savunulsun. Vaki, tabii. Ama şöyle bir şey de var mesela. Şimdi özellikle taciz davalarında bir sıkıntı var. Mesela kadının tek beyanının yeterli olması mesela. Bence değil. Ama bu O çok şöyle, tehlikeli bir şey taciz oldu. davasında değil Oytun hocam, şöyle ki 6284 sayılı yasanın koruma ve önleme tedbirlerine... 62-84 der ki. Evet, çünkü uygulama, yani biz bunu ispat Şimdi edemiyoruz. bir kadın şimdi şöyle bir şey verelim. Şimdi siz bir kadınla bir yerde tek kaldınız. Tamam. Başka bir kamera Kimse falan yok. yok. Evet. Kadın gitti karakola. Ben de tacize uğradım dedi. Yok, taciz değil, darp. Şimdi burada tacize uğradım dedi diyelim ki. Aynı evde o zaman ne işin var denir. Tacizde biz 6284 almıyoruz. O nereye giriyor mesela? Tacize uğradım, aynı odada kaldım, tacize uğradım ama kimse inanmaz ki. Tamam. Onda bulgu gerekiyor. Evet, yani şurada Onda şunu sadece belirtelim. beyan yok. Tamam. O zaman darp olması gerekiyor Tabii değil mi bu ki. olay? Yani sözlü, işte bana şunu yaptı, işte cinsel olarak şunu Hayır, bir şey... hayır. Şimdi cinsel yolla işlenen suçlarda mutlaka kanıt gerek. Sadece beyan asla olmuyor. O zaman herkes birbirine Yani iftira iftira kötüye attı. kullanıyor. İftira attı. Yani Hayır, hayır. Bunu kötüye kullananlar da var ama Hazal. Ama onu araştırıyorlar anında Evet. ve hiçbir şekilde bir şey çıkmaz o işten. Evet. Yani bu bir iftira. Şimdi burada cinsel olarak bir zorlama raporu gerekli. Sonuçta Tabii. biz de O anında anlaşılır bir tabii şey biz zaten. adli tıpta da hani bunu Evet. şey yaptığımız için, bildiğimiz için onlara sorun yok. Onu biz şey yapıyoruz, biliyoruz gerçekten. de. Ama dayak olaylarında çok oluyor. Bakın mesela kolunu sıkıyor, iz kalmıyor. Kalmadı. Kalmadı, o zaman kadının beyanının esas olması gerekir. İşte bu Esas sıkıntılı mı? işte. Tabii ki esas. Gidiyor diyor ki hayır, böyle hiç sıkıntılı değil. Kesinlikle doğru bir karar bu. Fakat erkek onu Bir dakika şimdi Ben size o birisi açıdan- darp ettiğini söyledi bir kadın. tamam alırım. Ve vücudunda darp cebirle oluşturulmuş herhangi bir morarma izi yok. Evet. Bu Ve suç alıyoruz. mu? Tedbir alıyoruz, suç değil. Ama ya bunu yalan söylediyse? Bu zaten mesela 1 ay yaklaşamazsın şeklinde bir tedbir. Ama o karşı tarafında ona itiraz hakkı var tebliğden itibaren 14 gün içinde. O kendini Ama bu savunabilir. istismar edilemez mi bu? Tabii ki istismar edildiği oluyor ama erkek de karşı tarafa karşı itiraz edip hakkını kullanabiliyor. Peki ben dedim bir kadına, beni dedim darp etti, morluk Oluyor, yok dedim. O oluyor. da aynı şeye mi sahip? Tabii aynı. Oluyor. Ama kadının beyanı esas alınıyor. Evet, ama erkeğe de veriyorlar yani. Bizim Bunu hakimler- Peki erkeğin beyanı esas alınıyor mu? Erkeğin beyanı da esas alınıyor. Benim mesela öyle bir dosyamda saçma sapan bir şekilde verdiler. İtiraz ettik, kaldırttık mesela. Teyzesi gelmesin, çocuğu ellemesin diye uzaklaştırma almış mesela. Veriliyor. Orada boşluklar var yasadan kaynaklanan ama
darp olaylarında kesinlikle kadının beyanının esas olması gerekir bana göre. Ne olaylar oluyor çünkü. Genellikle hepsinde iz de oluyor zaten. Yani izin olmadığı çok az var. Bir morluk oluyor, tırnak izi oluyor ya da Ama çatal şimdi saplamış şimdi böyle oluyor. bir sıkıntı daha bir şey yapayım. Şimdi herkesin morarma eşiği de farklı. Evet. Şimdi mesela bazı insanlar var mesela bizim bazı kanama hastalıkları var. Önce söyleyeyim de yani bu size de şey olsun. Mesela von Willebrand var tip 1. Yani bir kadın von Willebrand tip 1'de şöyle hafif dokunsanız yani şöyle hafif şöyle elleseniz morarır. Evet. Şimdi peki ben şunu diyebilir miyim erkek tarafı olarak? Hanımda von Willebrand Evet. tip 1 araştırmasını istiyorum. Evet. Hızlı morarır diyebilirim. Araştırması değil. Onun bana iftira atıyor. Onda böyle var. Böyle bir raporu da Bunu var. Evet, koyarım, ya da kaldırır. raporu yoksa da bu verilsin, Evet, bu evet, araştırılsın evet. diyebilir miyim? Tabii ki Ha, bak bu- diyebilirsiniz. evet, tamam. 2 hafta içinde itiraz süresi var. Hiçbir karar kesin değil. Tamam. Yani bu bak bu önemli. Çünkü gerçekten bazı insanlar hızlı mı? Mesela bazı kadınlar bilir kendini. Ya ben hani bakar koluna bacağına der ki ben bunu nereye vurdum vurmadım ama morarmışlar. Hatta normal şartlarda morarabilir. Tabii Mesela ki. beyaz tenliyse Tabii hızlı fark morarma. ediyor. Tabii ki işte bazı kan hastalıkları işte o von Willebrand dediğimiz tamam o bak o biraz iyi. Evet, evet. Yani yok. bizi çünkü şöyle bir şey var yani mesela bu bizi de korkutuyor. Yani şimdi şunu söyleyeyim. Ben geçenlerde Kaliforniya'daydım. Palo Alto'da Microsoft'taydım. Bir kadın böyle dar bir merdivenden yukarı çıktı. Biz de böyle paldır küldür çıkıyoruz. Bir adam dedi ki uyardı böyle çıkma dedi bir hanımın arkasına dedi. Neden dedim? Ya yarın dedi şey yapardı bu dedi. Yani bu gerçekten ya bu sadece bizde değil. Yani Orada Her da yerde vardır. var. Evet. yani o çıksın dedi. Sen sonra biraz bekle sonra çıkar. Hatta sen dedi burada dedi hani dışarıdan geldim dedi. Burada hani seni şey yapar dedi. Hani olur ya dedi. Olmaz Her yani. yerde Yani var. dikkat et dedi bana. Yani evet dedim. Yani bu dedi dava açar sana dedi. Allah Allah. Evet yani mesela bu şey sıralarında da var. Market sıralarında. Mesela çok çünkü kişisel alan çok önemli yurt dışında. Ve siz biraz yanına gittiğiniz zaman ya da durduğunuz zaman o sizi şey yapabilir. Yani ben Ya onda ben şöyle kendi diyebilir. kızımı da çok Şöyle uyarıyorum. diyebilir. Kendi sınırını çizmesi için. Çizmesi Hakikaten ihlal Evet, ediyorlar. ihlal Biz tabii ediliyor. kaç yaşına Evet. geldik artık onu biliyoruz. Mesela benimki yurt dışına çıktı. Dün diyorum ki ortada mı oturuyorsun? Sağında erkek var mı? Dirseğini oraya koyma. Elini çek. Şimdi mesela Dikkat et. şeye dikkat ettir mesela yurt dışında yaşayan insanlar özellikle erkekler et. de var ama kadınlar daha ön planda. Diyor ki benim yani o personalite araya yani orada biraz dur. Biraz geri çekil. Sizi uyarabiliyor. İkinci uyarmaz. Yani 9-11'i arar ve bakmışsınız içeri gerçekten öyle. Evet. Ama. Ve onu market kamerasından da kanıtlar. Tabii. Ve siz taciz davasına maruz kalırsınız. Ay çok zor. Zor. Yani bu yurt dışında da Dikkat böyle etmek. onu Evet, söyleyeyim. evet. Ki yurt dışında daha çok mobese var. Yani orada her yerde olduğunu düşünün. Yani bizde bazı işletmeler yok. Olmadığı Orada var. mecburi. Mesela Tabii. Amerika'da Bizde de bütün- 40 günde falan siliniyor diye biliyorum. Şöyle Amerika'da şöyle bir şey var. Amerika'da hani bu CCTV yazar. İşte kapalı devre. Televizyonda izleniyor. İngiltere'de böyle. O kayıtlar çok uzun yıllar. Mesela Mobesalar'da böyle. Mobesalar, Türkiye'deki Mobesalar'da 10 yıllık lokal kayıtlar var içlerinde. Ha, var mı? Ben 40 günde siliniyor diye biliyorum. 10 yıllık lokal kayıt olabilir. bulunuyor. Bazı ceza davalarında getirtiyoruz çünkü. Hatta çünkü o geçenlerde o şeydeki öyle araştırma olmuştu ya Tunceli'deki o hani bir şey vardı öldürülen bir kız vardı. Ay, evet. Mesela onda çok Evet. geriye dönük. Evet, doğru, doğru. kamera Gülistan kayıtları. Doku Evet vakası. Gülistan Doku'da. Peki şimdi yani biz merak ettiklerimizi soralım da bir bilgi alalım. Evet. Şimdi benim mesela canımı sıkan bir konu daha var. Nedir? Bana çok anlatılan yani boşanmaların çok kötü geçmesi. Yani adli olayların olması mesela. Bazen o beni oluyor. çok mesela şimdi burada taraflar mesela neden sakin kalmıyor? Yani mesela şimdi boşanıyorsunuz ya adliyede İftira. İftiradan dolayı yani gerçek olmayan bir şeyi uydurarak sırf parayı yani tazminatı yükseltmek için yalan beyan. Bundan dolayı güvenlik oluyor zaten bütün boşanma mesela yalan katlarında. beyan ne oluyor mesela? Ya mesela Neler duyuyorsun? benim müvekkile tutup diyor ki bipolar hastası, ruh hastası, boğazımı sıktı, yakamı çekti. Bunu kapıyı- erkek tarafı mı kadın tarafı mı söylüyor? Mesela İki en taraf son mı? olayda kadın tarafı söyledi. Ve kızı kendi öz kızını şahit olarak Ha, dinleterek. kadın tarafı erkek tarafa iftira. Tabii. da bulunuyor. İftirada bulunuyor. Mesela tabii ki doğru beyanın söylenmesi çok önemli. Çocukların alet edilmesini de kesinlikle doğru O çok bulmuyorum. oluyor Türkiye'de gerçekten. Evet, orada uyarması gerek yani o senin baban miras hakkından mahrum bırakabilir seni. Yani sonuçta o annense o da baban ne yaptı bu kadar yani?
Bir sürü böyle olaylar olduğu zaman tabii ki gerginlik oluyor. Öyle şeyler olabiliyor. Ya tabii şimdi şöyle insanın olduğu yerde tabii ki doğal olarak yalan söyleme de şu da bu da oluyor. Peki mesela müvekkil dedi ki bu dedi mitomani hastası dedi. Bu her şey yalan söylüyor dedi. Ve mitoman olduğunu savundu. Evet. Şimdi mitomani siz adli tıpa sevk ediyorsunuz. Ya da e-nabız kayıtlarını getirtiyoruz. Evet tamam ama şimdi mitomani öyle bir şey ki mitoman Bulunamaz. dediğimiz bir şey yani bir psikiyatrist de nereden bilsin yani diyor ki kadın ya da erkek bu diyor her şey yalan söylüyor diyor yani. Gittiği yeri yalan söyledi. İspatlanamaz. Evet kahve içiyor çay içtim diyor. Bir şey çıkmaz ondan. Evet yani ama bu mitomani bir hastalık. Tabii Ne, ama ne yapacağım ben burada? öyle bir durumda tanık dinletebilirsiniz. Tanıkla yalan söylediğini, hep sürekli yalan Tanık söylediğini. buluyorsunuz bu Tabii konuda, tanık. sürekli Tanık yalan. dinletiriz. Tamam. Kaç tanık lazım böyle bir şey için? Ya şimdi maddi gerçeği ortaya çıkartmak için yine nereden baksanız 6-8 tane dinletiyoruz. 8 tanık. Tabii istediğimiz Oo, bayağı kadar dinletiyoruz. Çünkü gerçeğin ortaya çıkması gerekir. 2 tane dinliyorlar genellikle, o yüzden de uzuyor zaten. Peki velayetlerde ne oluyor? Anneye mi veriliyor çocuk? Tabii yaşı küçükse anneye veriliyor. Mutlaka anne bakım, sevgi ve şefkatine muhtaçsa. Ama şimdi mesela en son başka bir olayımda benim yeni bir dosyada boşanıyorlar. 2 tane oğlu var kadının. 6 ay sonra boşandıktan sonra gitmiş düğün yaptı. Çocukları da zorla o düğüne götürdü. Adamın da yeni evlendiği adamın da oğlu var mesela. Benim müvekkilim kafayı yedi. Sonrasında tabii ki mecburen erkek velayet davasını açtı ve verilmesi gerekir bana da göre. Devam ediyor o davada, isim vermiyorum. Adamın yeni oğluna mesela daha fazla yakınlık gösterdiğini söylüyor çocuklar. Öyle bir durumda tabii ki annede kalması saçmalık. Yani zaten sen boşandıktan hemen sonra nasıl bu şekilde? Şimdi şöyle bir şey var. Bir de çocukları zorla getirip orada oynatması Yani falan. sistemde şimdi bir avukatın yani boşanma avukatının yani her iki tarafa empati yapması Tabii. gerekiyor. Yani bu anlaşılıyor. Yani şimdi Kesinlikle. burada ama karar verici hakimin de Evet. empati yapması gerekiyor. Tabii Yani ki. bu aslında vicdani bir karar. Aynen. Yani burada hukuk vicdan Tabii. üstüne kurulu. Yani Ve en önemli şey çocukların yüksek menfaati. evet, değil mi? Yani hem çocuklar olsun, taraflar olsun. Yani burada şu ortaya çıkıyor. Yani bu işin gerçekten de zaman geçirmiş, bu işe kafa yormuş avukat ve Öyleler. hakimler olmalı. Evet, yani evet, şimdi, evet. Yani bu böyle bir 5-10 günlük iş değil bu. Hayır. Yani buna bir en az benim anladığım bir 10-15 sene vermek lazım bu işe Yani. ki hani deneyimler, sonuçları falan filan. Onun için her iki tarafın. Çünkü avukat tarafı da siz her konuyu yani kadın tarafına da çevirebilirsiniz biraz. Erkek tarafına da, çocuk tarafına. Empati. Yani vicdan gerekiyor. Tabii. Empati gerekiyor burada. Empati çok çok önemli dediğiniz gibi. Peki hakim mesela bazen diyor mu mesela avukata ya öyle şey mi olur diyordur yani. Diyor. Biz de evet olur diyoruz. Mesela dün böyle bir sertleşme olunca ikimizi dışarı attı salondan. Çok Çünkü fazla sertleşme oluyor mu? çok olmuyor ama bazen oluyor. Ne yaptınız mesela? Ne oldu? Ya böyle şöyle şimdi karşı taraf böyle birdenbire ben sizin tanığınızı savcılığa şikayet edeceğim yalancı tanıklıktan dediğim zaman kalemi yere fırlatıp bana bağırmaya başlayınca ben şimdi o meydanı ona boş bırakamam ki. Siz de. Ben de kes sesini Hakim demek orada zorunda duruyor, kalem kaldım. mi fırlattı avukat? Yere evet kes sesini demek zorunda kaldım ben de. Sonra bizi dışarı attı. 5 dakika sonra geri girdik. Sakın dedi konuşmayacaksınız. Ya şöyle gerçekten de. Hakimlerin işi Ama de şöyle çok bir şey. zor. Ama avukatların işi de çok zor. Evet, zor. Bir şey sana söyleyeyim mi? Hukuk yıpratıcı bir şey. Kolay Yani değil. hem savcı hakimler için yıpratıcı, avukatlar için de yıpratıcı. Yani gerçekten de ben şunu biliyorum. Karakterle alakalı olduğunu Zor, düşünüyorum. doğru ama avukatlar yani benim de gördüğüm kadar en çok tütün ürünü kullanan mesleklerden Yo, bir ben hiç tanesi. Sen kullanmıyorum. kullanmıyorsun hani öyle bir şeydir. Onun için akciğer kanseri gördüğümüz bir meslek grubu. Bir de damar sertliği gördüğümüz meslek grubu. Hakikaten Stresli bir meslek ama insanın kendi mesela çıkış yolunu siyasetçiler de bulması aynıdır. lazım. Yani siyasetçilerle hukukçular çok birbirine yaklaşık Çünkü hastalıklar Hazal'ın gösterirler. siyasetçi tarafı da var Hazal'ın. Eskiden Evet. de o. Devam edecek misin siyasete? Nasip şu an için yok ama şöyle tabii biz bir şeyleri empoze edip ikna etmeye çalışıyoruz. O noktada siyasetçilerle hakikaten de benzeşiyor. Çünkü ikna etmek. Avukat ikna eder. Ya siz peki pazarda ucuz alabiliyor musunuz? Yani mesela şimdi Pazarlık hiç sevmediğim bir ama şey. ikna ediyorsunuz.
Ben sevmiyorum. Mesela Doğru siz diyorsunuz ki bulmuyorum. salatalık kaç para şu kadar fiyat. Ama bir dakika olur mu? kardeşim bu salatalıkta şöyle sıkıntılar Demem da var ben. falan. Yo, ben fazla bile vermeye çalışırım. Benim yapım o şekilde yani. İstemem. Hocam önemli bir konu var. Belki basında görmüşsünüzdür. Aile konutu şerhi denilen bir konu. Evet, O ne ya evet, öyle? evet. Evet, aile Aile konutu. konutu şerhi mi? Duydunuz mu hiç? Hayır. Hazal anlatsın. Aile konutu şerhi çok önemli. Kadınların haklarını koruyucu bir düzenleme. Biz bunu bütün programlarda işliyoruz. Evet. Şöyle ki genellikle evliliklerde ev kocaların adına kayıtlı oluyor. Kadının adına kayıtlı olmuyor. Yani bir ev sahibi oluyorlar. Kadının adına veren evi tapusunu çok az koca var. Öyle bir durumda kadın evlilik cüzdanıyla birlikte tapu kütüğüne gidip burasını aile konutu şerhi olarak işletebilir. Yasadan kaynaklanan bir düzenleme bu. Ve koca bunu evi satamıyor. Evet, koca kadından habersiz satamaz, borçlandırıcı işlem yapamaz, Ya bu ipotek normal hiç koyduramaz. boşanma olmadık bir durum. Evet, Normal evet. şartlarda evi Evet, satamıyorsun evet, değil mi? Evet, Satamıyorsun. boşanmalarda da koyduruyoruz aynı zamanda. Aileyi koruma ama çok önemli. Ama- Aile konutu olması gerek. Yani anne, karı kocanın veya çocukları da varsa Yani hep birlikte şöyle, yaşadıkları onu konu. herhangi bir taraf alsa bile kadın aldı ya da Tamam. erkek aldı fark etmiyor. Hayır, etmez. Mesela erkek de gidip bunu yapabilir öyle mi? Yapabilir. Yani sen diyorsun ki biz burada oturuyoruz. Aynen. Burayı hanım aldı. Evet hanımın parası Evet. ama burayı satamaz. Aile konutudur Evet, burası. aile konutudur. Diye şerh diye oraya şerh düşülüyor tapu kütüğüne. Şimdi e-devlet yoluyla da yapılabiliyor. Ha, çok güzel. Evet. Çünkü Bu- niye ama bu biliyor önemli bir şey bu. Çok önemli Bu bir iyi şey bir şey hocam. ama. Evet, Yani iyi tabii bir şey. Biz sonuçta çok aile kişi bütünlüğü- bilmediği Evet, çok için biz bunu söylüyoruz sürekli. Peki kirada bu olur mu? Kirada da oluyor. Kiralanan bir gayrimenkulse de mal sahibine bir ihtar göndererek burası aile konutu. Kocam tek taraflı burayı feshedemez. Beraber feshedebiliriz. bu önemli. Akti diye Bunu ihbarda ya- bulunulabiliyor. sokağa atma O durumu şekilde ortadan çok kalkmış oluyor. Çok Mesela önemli. eskiden bu şerh olmadan adam satıyor. Kadın Evet. zannediyor ki boşanınca oturacak. Gitmiş ev mesela. Çok Haberi fena, yoktu. Evet, çok fena. Peki böyle. bu şey nasıl bu mesela? Bir de bu malların bölünmesi. Ha, mal paylaşımı. Paylaşımı. Tabii. Şimdi siz mesela evlilikte mesela diyelim ki siz evlenmişsiniz ama o malı 2 sene önce almışsınız. Evlendikten önce alınanlar sayılmaz. Sayılmıyor. Hayır. Sadece Evlilik birliği kurulduktan Daha sonra olması işte. gerek. Siz ve 2015'te evlendiyseniz Evet. 2015'ten sonraki evlilikler aynen 2002 senesinde gelen bir düzenleme, yine ev hanımlarını korumak için gelen bir düzenleme çok önemli bizim için. Çünkü ev hanımları hiçbir şekilde katkı sunmadıkları için fazla para alamıyordu önceki düzenlemede. Erkekler çalışıyor çünkü Türkiye'de. Tamam arttı kadının çalışma oranı ama yine de çok değil yani. 2002 senesinden sonra ev hanımı bile olsa eğer ayrı bir mal rejimi seçmediyse yarı yarıya oluyor. Peki mesela evlilik tarihinden sonra araba alınmış, binalara Hepsi. taşınmaz, hepsi yarıya Hepsi düşüyor. yarı yarıya. Aynen öyle. Şimdi benim en son bir davamda yine kadının avukatıydım. Orada artık dava bitecek son aşamada adam kalktı bir tane satış vaadi sözleşmesi getirdi. Dedi ki ben bunu evlilikten önce satmayı satın aldım. Noterde satış vaadi yaptım. Parayı da o zaman ödedim diye yazmış. Ama tapu evlilik birliği içinde alınmış mesela. Ve bu olay Öyle bir durumda gerçekleşmedi evet, ve evet yanlış yani. Yanlış. Çünkü doğru olan tapunun Tapu. alındığı tarih olması gerekiyor. O şekilde işgüzarlıklar da yapmaya çalışıyorlar. Öyle ya esasında size. hukuk esasında çok aslında matematik zekası Evet, gerektiren bir şey. kesinlikle. Şimdi burada şunda bizim şimdi sıkıntılarımızı ben haklısınız. sana anlatayım. Şimdi seçim yapılırken mesela öğrenciler şimdi tıpçıları mesela bizi fizik matematikle alıyorlar. Evet. Bizim iş sosyal bir iş. Gerçekten Doğru. yani biz insanları hani muhabbet ediyoruz. Düşünsene psikiyatrist yani muhabbet ediyorsunuz. Bizim halkı ikna etmen lazım o hastalığı hakkında. Ya bir adam matematiği ne kadar kullanır? Sizi de sosyal diye alıyorlar hani bölümlere. Eskiden eşit ağırlık. Şu ama- anda eşit ağırlık diye Evet biliyorum. ama yani sizin iş matematik işi mesela tamamen yani, Kesinlikle. yani bir matematik kurgu Muhakeme. üzerine, muhakeme Tabii, üzerine tabii, kurulu. tabii. Size bir satranç Evet, on adımı düşünüp o bir evet. şeyi yapınca kesinlikle çok güzel bir tespit. Çok doğru. demek ki Aslında kanun koyucular bir sürü kadınları da koruyan esasında şöyle bir şey var. kanunlar koymuşlar. Yani Var şöyle, var tabii. İşleyişte sorun yaşıyor. İşleyişte de Şöyle yaşamıyoruz. hukukçular eşit ağırlıklı. Yani matematik onu bitireyim de sosyal. Tıpçılar da fen sosyal alınmalı. Fen sosyal Evet, tabii fen. doğru. Ya öyle bir yok da Tabii. hani
Öyle bir şey Doğru. var. Fen sosyal. Ama Ya mantıklı. Biz sosyal feniz. Kesinlikle katılıyorum. Siz sosyal matematiksiniz. Tabii Evet, tabii evet, tabii. doğru. %100 doğru. Şimdi tabii şey de gelmek istiyorum. Yani şimdi bu son zamanlarda hani ünlülerin işte yok yasaklı madde kullanımı falan filan meselesi var. Şimdi şöyle bir sıkıntı var orada. Şimdi ben şey olarak söyleyeceğim. Yani kamu zararını söyleyeceğim. Şimdi bir ünlü yasaklı madde kullanıyorsa şimdi önce şunu soralım, sonra ikincisini sorayım. Yasaklı madde kullanan birisinin cezası ne? Onu kanuna bakmam lazım. Ezbere konuşamam Tamam. şu anda. Peki. Ya şöyle hani ceza Şöyle alıyor mu? kullanma belli bir miktara kadar suç Tamam. olarak tespit Bu edilmiyor. bir. Ama eğer bunun ticaretini yapıyorsa Tamam, suç. o zaman suç tabii Tamam. ki. İşte herhalde 2 yıl falan o zaman oluyor herhalde. Hayır, daha yüksek. 5 Yakalanan şeye göre. 5 yıl oluyor. Yo, benim bir tane Ha. dosyamda Bursa'da İzmir'e giderken yakalanmıştı. 15 sene yedi. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Evet, yasaklı madde bulundurmak suç. Kullanmak suç. Yer temin etmek suç, tamam. Bir de yasaklı madde kullanan insanlar yakalandıkları zaman bir de şöyle bir şey de var. Biraz da toplumu da etkiliyor bu. Yani özendirici tarafı da biraz oluyor. Yani şimdi ben bakıyorum mesela hani mesela gidiyor mesela bir şöyle düşünün yani mesela ünlü gidiyor bir yerde alkol aldı diyelim. Bunu gidiyor Instagram'dan paylaşıyor. Bu bir suç bence. Alkol paylaşması mı? Evet, Ya yani şimdi özendirici. alkollü Evet, yani röportaj şunu vermek. demek istiyorsunuz alkollü herhalde. önünde Alkollü mesela, röportaj şimdi şöyle, vermek. Evet mesela önünde işte Şimdi onlar- şunu sorayım ben tabii sana. ki- Şaraplar, rakılar ve siz bir ünlüsünüz. Bununla bir demeç veriyorsunuz. Yok. Şöyle, şimdi benim de evladım olduğu için kesinlikle ben kendim de kullanmıyorum. Kesinlikle zararlı, bir kere beyin hücrelerini Tamam, öldürüyor. suç mu bu yani? Bu suç değil. Ama işte bu- Bu suç değil ama şöyle Suç olmalı mı diyorsunuz? Evet. bence suç, bilmiyorum, o zaman özgürlüğün biraz kısıtlanması ama, sıkıntı. şöyle. Ama bir şey size söyleyeyim mi? Kamuya karşı bir sorumluluğu var ve özendirici oluyor Evet, diye. evet. İnsanlar da onu bir Şikayet edebilirler. Yok, hiçbir suç değil bu. Yok. Ama işte şimdi şöyle bir şey diyorsunuz ama işte suç nerede başlıyor kavramı burada ortaya çıkıyor. Yani suç, şimdi siz binlerce kişinin çocuğun onu görmesini sağlıyorsunuz. Bu bütün ürünler için de geçerli. Yani çok ben bunun masum olduğunu düşünmüyorum. Yani şimdi bazı şeyler kişisel olarak da değerlendiriliyor hukukta. Mesela biri için suç olmayan şey diğeri için suç olabiliyor. Ya şunu demek istiyorum. Evet. Influencer'lar çok acayip şeyler yapıyorlar. Şimdi ben Evet. ona geleceğim. Mesela şimdi yani üzgünüm. Dünyada şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi, önce şunu anlatacağım, oradan geleyim. Şimdi mesela şuradan başlayayım. Amerika'da premenstrüel sendrom mesela. Nedir? Premenstrüel sendrom, kadın adet Adet. öncesi dönemde sinirli olması, hırçın olması fizyolojik bir şey. Gerçekten kadınlara Evet. bakılıyor ki o dönemde daha hırçın, daha sıkıntılı Evet. olabiliyor. Evet. Bazı davalarda indirime gidilmiş mesela. Olabilir. Yani mesela o Mantıklı. ispatlamış. Evet. Bence mantıklı. Bence Çünkü de. hormonal bir sıkıntı. Bazen menopozda yine, menopozda döneminde perimenopozal dediğimiz menopoza girişte sıcak basması olabiliyor ve diyor ki ya kardeşim klimayı açın. Kadın haklı burada yani. Öbürü diyor ki donuyoruz diyor ve olay başlıyor. Şimdi buradaki kadın haklı. Yani perimenopozal dönemde. Şimdi buraya geleceğim. Şimdi influencerlar mesela bir yere gidiyor ve oburlukla yeme. Şimdi dünyada en büyük şu anda ölüm sebebi obezite. Çok kötü Ve bir şey. özendiriyor. Şimdi siz gerçekten, şimdi siz insan olarak bakın, hapur hapur yediği zaman siz onu gördüğünüz zaman size iştahınız geliyor. Olabilir. Bu bence suç. Gerçekten de ya şimdi şöyle bir şey var. Sürekli yiyen ve suç paylaşan ve insanlar ceza var. İşte şunu kavramları- söylemek istiyorum. Ya ben bir anne olarak şunu söyleyebilirim. Benim çocuğum bunları izledi, obez oldu. Ne yapacağım ben şimdi? Ya, Ama siz ütopik ama bir şey. millet sigara şirketine dava açtı. Dedi ki benim kocam sigara içti. Evet. O yurt dışında. Akciğer kanseri. Ama şu andaki bütün sigaraların içerisinde üstünde bulunan Yazı. sigara kanser yapanın Evet. sebebi o. Evet, evet, doğru. O zaman şöyle bir şey de mi olabilir gelecekte? Bunların Instagram'a altına şunu yazması istenebilir. Olabilir. Obezite sağlığa zararlıdır
tek tip beslenme sağlığa zararlıdır ibana konmalı. Olabilir. Yani Evet. bir ban Mantıklı. konmalı. Değil mi? Evet, Ya olabilir. çünkü- Emsal teşkil eden bir dava olursa Evet. olabilir. Mesela ben buna şöyle, ben şu şeyden bıktım mesela. Şu Neyden? milletin orada burada çekip devamlı yemesinden bıktım. Neden? Çünkü çocuk bunu gerçekten istiyor, biliyor musunuz? Bir de yenilen şeyler korkunç. Hamburger yiyor bunlar. Gördüğünü yiyor. Bir de şöyle mesela 45 hamburger yeme. Aa, çok saçma. Ama çocuk bu ya. Çocuk onu izliyor. Bence bunun altına şöyle bir şey yazılmalı. Olabilir. Bu yapılan hareket insan sağlığına zararlıdır koymamız gerekiyor. Yani bence bir emsal, burada ben hakimlere söyleyeyim de bir emsal bir dava versinler buna. Bu yoksa obeziteyi önleyemeyiz. Onun için ama bir dava açılması Evet, gerekiyor. bir O zaman dava bir dava açalım. açayım. Bu nedir bu ya? Bu? Ya böyle Bana bir bir örnek internet şeyi sıkıntısı olan bir aile varsa açabilir. Ha şimdi şöyle mesela insanlar var mesela, sürekli yiyor, paylaşıyor. Kendi zaten 140 kilo olmuş. Çok yanlış. Ama şöyle bir şey var. İnsanlar da şöyle düşünüyor. Aa bak o da şişmanladı, bir şey olmuyor ama o bir şey olmuyorsa ölebilirsin ama. Yani Tabii bu ki canım. hani Obezite o zaman çok şöyle ciddi bir bir tehlike. yandan tütün ürünleri, bir yandan alkol ürünleri, yani özendirici şeylere girdiğimiz zaman mesela daha birçok özendirici şey var baktığımız zaman. Bunlar da gelecekte bence suç kavramı Olabilir. içerisinde. Çünkü sosyal medya çok aktif bir şekilde Peki mesela şunu da kullanmaya söyleyeyim. devam ediyor. Mesela Pierce alışkanlığı. Adam 50 tane deldirmiş, paylaşıyor bunu. Mesela o da öyle altına. Özendirici. Özendirici gerek yok yani. Mesela tatu da öyle, dövme de öyle. Ya siz beden bütününe zarar veriyorsunuz. Hadi küçük anlarım. Bütün vücuda dövmenin. Tüm vücuda dövme enteresan. Dövme şık bir şey aslında. Ya Tek bir yerde olsa Bence şık, altlarına hoş. sosyal medyada. Şimdi bana şunu diyebilir. Amerika'da bu yok. Ama Amerika'nın kültürüyle seninki aynı değil kardeşim. Yani sen demek ki esasında suç ve ceza daha Değişkenlik kültürel gösteriyor. olması. Evet, o sınırların çizilmesi gerekiyor ama yani o kişinin özgürlüğünün başladığı yerde diğer kişinin özgürlüğünün bitmesi gibi. Özellikle çocukluk çağında mesela bunun hani 18 yaş altında bunun mesela 18 yaş altı dövmeciye gidip dövme yaptıramamalı. Yani yaptırabiliyor mu şu an Şu bilmiyorum. anda yaptırıyor Yaptırıyor. bildiğim kadarıyla. Gider yaptırır. Bilmiyorum. Belki de yanında bir büyükle birlikte. Hayır, gidiyor. hayır, hayır, gider Belki de yaptırır. onun bir yaptırımı Ya vardır. çocuk 18 eve yaşında. çocuk geliyor. Babası diyor ki, ne yaptın sen? Baba diyor oldu bir defa. Ha, bir de riskli o iğne falan. Tabii. hijyenik. Yo onlar hani hijyenik kurallar sağlanan birçok yer var yani onlardan daha muaf. Yani bu sefer çocuk büyüyor, ya diyor bu dövmeleri ben sildireyim mi? Çok kötü canım. Yani değil mi? Evet. O zaman demek Sevmediğim ki bir şey. bütün beden bütünlüğüne bozucu olaylarda işte dövme sağlığa zararlıdır gibi bir ibare. Çünkü kana Yara karışıyor. geri dönüşü çok mesela ağrılı ve zor. Tabii de lenfoma yapıyor, deri kanseri riskini Allah korusun. arttırıyor, retinaya Bir de gidiyor. silemiyorsunuz da onu. Hayır, bazen çok zor silmesi seansta. Yani burada esasında hakimlerin de şöyle bir şey yapması lazım. Kamu vicdanını tatmin etmesi ve kamuda özendiriciliği kaldırması gerekiyor. Ama işte onun için bir dava açılıp bunun Tamam. anlatılması gerekiyor. Ama o zaman da baroların da bunu aşması gerekiyor. Size de görev düşüyor canım. Herkese, şimdi biz hukukçu değiliz. Ben şimdi gideceğim işte para yatıracağım. Bir de değil mi davanın ücreti var. Siz barolar bunu yapın. Yani ben söyleyeyim buradan. Söyleyin. Söyleyin hocam. Evet. Hazal Hanım gerçekten de bu boşanma işini yemiş yutmuş. Ha, teşekkür ederim. Hem kadın tarafını tutuyor hem erkek tarafını Aslında tutuyor. kadın tarafını Yok, tutuyor. yok, tutuyor. Ama Herkes adaletli tutuyor. davranmaya adil çalışıyor. davranmaya Adam, evet, çalışıyor. teraziyi ayarına tutturmuş bence. Ama bazen bir kefe birazcık aşağı gelebilir ama sonuçta bir denge unsuru Evet. var. Buradan da şunu anlıyoruz. Bütün sosyal davalardaki bu boşanma başlıca en önemli şey adalet sisteminde vicdan önemli. Yani vicdanınızın sesini dinlemeniz gerekiyor Doğru. ve empati yapmanız gerekiyor diyorum ben. Çok doğru söylediniz. Sen Çok ne söylersin güzel son bir olarak? program oldu. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Keyifliydi. Evet, çok teşekkür ediyorum. teşekkür ederim. İkinize de efendim bir dahaki uzman görüşünde görüşmek üzere.